Hani bir söz vardır. Zihin neredeyse enerji oradadır. Yani zihni göbeğinde olanın enerjisi de orada büyür. Genç kalmak isteyenler, önce yaşlandırıcı davranışlarınızdan çıkmalısınız. Bunlardan bir tanesi de stres hormonunu dengeleyen en güzel şeyler bir kere davranışsal hareketlerinizdir. Ama strese karşı en güçlü davranış nedir derseniz, şimdi yağ yakımını güçlendirecek 3 altın tavsiyede bulunacak olsam, bunların birinci sırada kesinlikle, eğer ki 3 tane altın tavsiye istiyorsanız bunlarla kilo mu verilir diye düşünenler, buyurun denemesi sizden, izlenmesi bizden olsun. Göbek yağlarının gizli sebebi. Neden stresli olduğumuzda vücudumuz özellikle göbek bölgesinde yağ depolar? Hani bir söz vardır. Zihin neredeyse enerji oradadır. Yani zihni göbeğinde olanın enerjisi de orada büyür. Desek de buradaki ifadenin aslında çok da yanlış olmadığını göreceksiniz. Fakat sonuçta buraya geliyor. İnsanın göbek ve stres arasında hormonal bir sistemle burada enerjisel bir birikim, bir kortizon etkisiyle, nitekim dikkat ederseniz kortizon etkisindeki çocukların da yanakları böyle bir belirginleşir. Bir de göbeklerinde bir yağ belirir. Yani sistemin akışı bu yönde akar. Size tavsiyem stres konusunu her fark ettiğinizde onunla baş edecek özel yöntemler geliştirin. Bunların bir kısmı nefes olur, bir kısmı yer değiştirmek olabilir, bir kısmı dostlarınızı, akrabalarınızı aramak olabilir, bir kısmı sizin böyle kitap okumak gibi ya da bir şeylerle uğraş gibi hobiler olabilir. Ama siz olun, o stresle başa kalmayın. Sabah uyanır uyanmaz içilen kahvenin kortizol üzerine etkisi nedir? Bunu hep söylerim. Bir insanın sabahları kahveyle uyanmaya çalışması, kırbaçla harekete çalıştırılan atın davranışlarına benzer. Yani ben sabah zaten uyanmışsam ya da uyanabilmişsem, gözümü açmışsam demek istiyorum. Kortizonun etkisinin dışında bir durum yoktur. Bunun %90 sebebi kortizon etkisinde uyanırsınız. Vücut sizi uyandırmak için kortizonu yüksek tutmak zorundadır. Durum buyken üstüne ikinci bir uyarıcıyı, kafeini devreye sokmak oradaki kortizonun şiddetini artırır. Kortizonun şiddetiyle kafeinin uyandırıcı şiddeti birleştiğinde yaşlandırıcı bir sürecin oluşumuna sebebiyet verir. Yani genç kalmak isteyenler, önce yaşlandırıcı davranışlarınızdan çıkmalısınız. Bunlardan bir tanesi de sabah aç karnına kahveyle kendilerini uyandırmaya çalışan dostlarımdır. Stres hormonunu dengeleyip yağ yakımını başlatmak için 3 altın tavsiyeniz nedir? Stres hormonunu dengeleyen en güzel şeyler bir kere davranışsal hareketlerinizdir. Yani nefes teknikleri demiştim, gezmelerdir veyahut da insanın stresiyle baş edecek özel hobilerdir. Bunlar insanın stresle baş etmesinde etkili davranışlardır. Ama strese karşı en güçlü davranış nedir derseniz, üretmektir. Bir şey üretmektir. Ve üretebildiğini gören bir insanın gençleştirici genleri aktifleştireceğini bilmesidir. Şimdi yağ yakımını güçlendirecek 3 altın tavsiyede bulunacak olsam, bunların birinci sırada, evet, kesinlikle ıslatıcı davranış modelleri. Yani daha fazla ısıtıcı gıdalara ağırlık veririm. Ama akıllı olsak, eğer zeki davranacak olsak, ben bedeni soğutan davranışları bir terk ederim.
Çünkü insanın kendi bedenini soğutması kadar yaptığı büyük bir hata olamaz. Ben ısıtmak için şunu yapın diyeceğime soğutucu davranışlar yapmayın da hele bir ısıtmaya sonra gelelim. Bunlardan bir tanesi soğutucu salatalardan uzak durun. Maydanoz, marul, salatalık tarzı, yoğurt bunları azaltın. Dana eti yerine, balık eti yerine kuzu, koyun etini tercih edin. Bunlar bedenin ısıtıcı rolünde etkilidirler. Çiğ tahin tüketmek ısıtıcıdır. Bakın eğer ki 3 tane altın tavsiye istiyorsanız bunlardan bir tanesi de evet kesinlikle 3 altın tavsiye istiyorsanız bunlardan bir tanesi mutlaka zencefil olmalı. Diğeri kesinlikle lahanagiller, turpgiller, roka olmalı. Üçüncüsü de kesinlikle çiğ tahin gibi böyle enerjisel olan termojenik gıdaları artırmak olmalı. Bunlarla kilo mu verilir diye düşünenler buyurun denemesi sizden, izlenmesi bizden olsun. Kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olan hangi antistres besinlerini yemeliyim? Kortizol düzeyini düşüren besinlerden bir tanesi kabak çekirdeğidir. Akşamları her akşam olmasa da haftada 2 kere, 3 kere kabak çekirdeğini hayatınıza dahil etmek kortizol düzeyinizin düşmesine katkısı olacaktır. Diğeri bir sarı kantaron çayını, lavanta kokularını hayatınıza dahil etmek kortizol düzeyini düşürücüdür. Bir diğeri gül suyunu içmek, yüzünüze serpmek kortizol düzeyini düşürmekte yardımcıdır. Bir diğeri kortizol düzeyini düşürecek en şey kesinlikle nefes tekniklerini kullanmak düşürücüdür. Bir diğer kortizol düzeyini en çok düşüren şey nedir diye sorduklarında aklıma gelen şey kabızlıkla ilgili problemlerinin çözülmüş olması bence hiç unutulmamalıdır. Bir diğer kortizol düzeyini düşürecek güzel şey uykunun doğru bir şekilde yönetilmesidir. Yani erken uyuyabilmek ve erken uyanabiliyor olmak. Kortizol düzeyini son derece değiştiren bir şeydir. Bazı arkadaşlarımız bu sıraladıklarımın acabası var kafalarında. Lütfen etrafınızı gözlemleyin. Bir bakın uyku düzeni olanların kortizol düzeyleri nasıldır acaba?